Herkese merhaba. Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Kulübü olarak fakültemizin başarılı mezunlarını konuk ediyoruz. Öğrencilerimize farklı kariyer yollarını tanıtmak ve ilham vermek için oluşturduğumuz video serimizde bugün konuğumuz 2017 yılı mezunumuz Doktor Başak Coşkun. Başak Hanım'ı daha yakından tanımak için sorularımızla başlayalım. Başak Hocam merhaba, tekrar hoş geldiniz. Başlarken kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhabalar sevgili İnci, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ben kendimi tanıtmaya başlamadan önce size teşekkür ederek başlamak istiyorum açıkçası. Bence Hukukta Kariyer Kulübü'nün hukuk fakültesi öğrencilerine yol göstermek adına yaptığı bu seri çok değerli. Çünkü özellikle son senelerde kendimizi çok kayıp hissedebiliyoruz. Ve onlara hem çok fazla seçeneklerinin olduğunu göstermek hem de her bir seçeneğin aslında herkes için farklı bir güzelliğe yol açtığını gösterebilmek, her birinin aslında kendi içinde doğru olduğunu gösterebilmek için çok değerli bir faaliyet. Keşke bizim zamanımızda da olsaydı diye düşünmüyor değilim aslında. Kendimi tanıtmam gerekirse ismim Pınar Başak Coşkun. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Üç nesil hukukçu bir aileden geliyorum. Babaannem, dedem dahil avukat bir aileden geliyorum. Dolayısıyla hukukçuluğun hem yani mesleki olarak hem de insani olarak gelişimime katkısı çok büyük oldu. 2012 yılında Ümit Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. O yıl yarı burslu olarak Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. Tek dönem hazırlık okudum. Hazırlık üzerine dönem ortasında yani sene ortasında bölüme geçtim irregular olarak. Ve daha sonra 5 yıla tamamlayarak 2017 yılında mezun oldum. Bu süreçte yalan söylemeyeceğim, çok yoğun ve zorluklarla da olsa, çok yoğun bir çalışma süreciyle de olsa yine olabildiğince sosyal faaliyetlerle de işte öğrenci kulüplerine katılarak yaz stajları ya da dil okulları gibi bir takım sosyal başka faaliyetlerde gerçekleştirerek verimli bir 5 sene geçirdim. 2017'de mezun olduktan sonra hemen Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde ve uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisansa başladım. Garanti Bankası Uluslararası bursuyla gitmiştim o dönemde. Onu bitirdikten sonra avukatlık stajımı yapmaya karar verdim. Doğrudan akademiye geçmedim. Avukatlık stajımı Profesör Doktor Mustafa Akkaya hocamızın yanında yaptım. Akkaya Hukuk Bürosu'nun, Akkaya Avukatlık Bürosu'nda. O sırada Bilkent'te de doktoraya başlamıştım. Akademiden kopmayı hiçbir zaman istemiyordum. Hocamız da çok destekleyiciydi zaten o süreçte de. Sonra zaten ilgi duyduğum alan olan ticaret hukuku alanında bir asistanlık imkanı doğunca Bilkent Üniversitesi'nde e, doktorama devam ederken aynı zamanda avukatlığı bitirdim, bıraktım ve asistanlığa başladım. 2019 yılıydı. 6 yıllık bir doktora sürecim oldu. Bunun bir yılını Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nde test çalışmalarım için araştırma yaparak gerçekleştirdim. TÜBİTAK bursuyla gittim. TÜBİTAK'ın yurt dışında araştırma yapmak isteyen doktor öğrencilerine çok güzel bir burs imkanı var gerçekten. Ondan faydalandım, o sayede gidebildim diyebilirim. E, Onu da bitirip döndüm 2025 yılında doktora tezimi tamamladım, savundum. Ve tam aslında savunmamı yapıp doktora tezimi teslim ettikten sonra aynı gün hatta Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi sıfatıyla ders vermeye başladım. Şu anda da ikinci dönemim, hala ders veriyorum. Onun yanı sıra da akademik çalışmalarıma devam ediyorum. Bu şekilde mesleki olarak tanıtabilirim kendimi. Çok teşekkür ederiz. Hikayeyi biraz geriden alalım. Bilkent'te hukuk okumaya nasıl karar verdin ve sonrasında Bilkent'in size nasıl katkıları oldu? Aslında bu hikaye için çok geriye gitmem gerekiyor. Yani biraz değil, benim çok çok geriye gitmem gerekiyor. Dediğim gibi üç nesil hukukçu olan bir aileden geldiğim için e, yani babaannem, dedem, annem, babam, teyzem, eniştem hepsi Ankara Hukuk mezunu. Ve her biri de hukukun farklı alanlarında, yani daha doğrusu farklı mesleklerinde çalışıyorlar diyebilirim. Serbest avukatlık, kamu avukatlığı, hukuk müşavirliği, akademisyenlik, hatta uzak ailemden de biraz daha geniş ailemde savcılık, hakimlik de var. Dolayısıyla benim hukukla tanışmam, yani hukuk içine doğdum diyebilirim aslında. Ve annem anlatır hep, 5 yaşımda annemin cübbesini giyermişim yerlerde sürünürken
bebeklerimi de karşıma dizip bunlar benim müvekkillerim, ben de onlara hukuki tavsiyelerde bulunuyorum dermişim. O zamandan itibaren aslında bir avukatlık fikri aklımda vardı. Tabii her çocuk için bu böyle gelişmiyor. Yani çok çok farklı meslekler, astronot olacağım diye başlayan bir süreç olabiliyor ama benim için gelişimi de hep hukuka doğru gitti aslında. Çünkü aslında hem konuşmayı zaten seven bir yapım var ama onun yanı sıra küçüklüğümden beridir de hak savunuculuğu konusunda e, şöyle bir aslında anıyla açıklayabilirim. Örneğin ortaokulda, ilkokulda bir öğretmen işte bir konuşan arkadaşıma konuşma diye kızdığımda el kaldırıp yalnız hocam açıklamak isterim ki arkadaşım diğer arkadaşımın yere düşen kalemini almasını söylüyordu. Dersten başka bir konuda konuşmuyordu. O yüzden hani ona bağırmanızı doğru bulmuyorum gibi şeyler söylüyormuşum. Söylüyordum ve sen onun avukatı mısın sorusuyla karşılaşıyordum. Dolayısıyla o zamandan beri böyle bir yanım vardı. Uygun olduğumu da düşünüyordum dolayısıyla avukatlığa hep. Ve ailemden dolayı hukuk nosyonum da çok genç yaşta gelişti. Yani çok günlük hayatta kullanılmayan, hukukçuların kullandığı kelimeleri, işte bu benim mütemmim cüzüm yanımda taşıdığım çanta için. Bu böyle cümleleri çok küçük yaşta söylemeye başladım. Dolayısıyla aslında hukukçuluğun bu şekilde başladı, hukuk mesleğini istiyor olmam. Eğer Bilkent neden diye soracak olursak, sınav sonucum açıklandığında Ankara Hukuk'u kazandığımı gördüm. Bilkent ya da Ankara Hukuk arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. Yarı burslu Bilkent'te tutuyordu tam böyle sınırdan. Ama ben her ne kadar Ankara Hukuk'la bir manevi bağ da hissetsem de ailemden dolayı lise 2'den beri hep Bilkent Hukuk istiyordum. Hatta hep yarı burslu Bilkent Hukuk istiyordum. Neden? Tam bursluyu hiç hedeflememişim bile. Çok yüksek gelmiş. Ya manifestin gücü, keşke o zaman tam bursluyu isteseymişim. Bunun sebebi de küçüklüğümden beri karakterimde, yani mesleki olarak kendimi geliştirmek istediğim alanın hep yurt dışı bağlantılı olmasını istiyor oluşumun da etkisi vardı. Çünkü hep yabancı dille, işte bir ayağım yurt dışında olacak şekilde farklı kültürleri tanıyarak, farklı ülkelerden insanları da tanıyarak bir meslek icra etmek istiyordum. Öyle olduğu için Bilkent Üniversitesi'nin de %30, %40 civarında bir İngilizce eğitimi olduğu için bizim dönemimizde de Bilkent Üniversitesi hep hedefimdi. Zaten hani gerek hoca kalitesi, gerek öğrenci kalitesi, eğitim kalitesi olarak her zaman çok öndeydi. Onunla birlikte üniversite tecrübesine de hep sadece bir ders almak, mezuniyet belgesi almak olarak değil, onu tamamen böyle tam paket olarak bir tecrübe olarak yaşamak istediğim için kampüsünün güzelliği, sosyal aktivite imkanları, spor imkanları, sağlık merkezinin bulunması kendine ait. Bunların her biri bence çok güzel şeylerdi. Dolayısıyla Bilkent Üniversitesi'nden yana yaptığım tercihimi hiç de pişman olmadım. Ee, Çok güzel bir üniversite süreci geçirdim. Ee, Belki biraz daha fazla öğrenci kulüplerinde rol alabilirdim mesela. Şu an sizi gördüğümde çok gerçekten takdir ediyorum. Ben TDP'de yarınları yetiştirme projesinin içerisindeydim. Devlet korumasında olan sevgi evlerindeki çocukları ziyaret edip onları hem derslerine hem de diğer alanlarda yardımcı oluyorduk. Birlikte etkinlikler yapıyorduk ve o çok benim için önemli bir tecrübeydi. Bugün hala çok güzel ve gururla hatırlarım yani o günlerimi de. Bunun yanı sıra yaz stajları da olabildiğince yapmaya çalıştım ya da Almanca dil okullarına gittim yazları. E, Yani bu çok güzel bir süreçti benim için gerçekten Bilkent'te okumak. Bir de şunu da söyleyebilirim. İlk girdiğim sırada açıkçası hazırlık okuyup okumamak konusunda da emin olamamıştım. Ben ortaokul, ilkokulda İngilizce eğitimi almıştım. Geçebilir miydim bilmiyorum ama hazırlık atlama sınavına girmedim. Sadece seviye tespit sınavına girdim. Ama bundan da hiç pişman olmadım. Yani irregular başlamış olmak da beni aslında çok mutlu etti o süreçte. Çünkü bence kağıt üzerinde iyi olan İngilizcemi Bilkent'te biraz daha gerçekten hayata geçirdim. Haftanın 5 günü sadece İngilizce eğitim alıyor olmak Bilkent gibi bir kurumda bana çok faydalı oldu. E, Ve dönem ortasında, yani sene ortasında başlamış olmak bölüme de şey açısından faydalı oldu. Ders yükümü biraz hafiflettim 5 yıla tamamlayarak. Daha az ders aldığım dönemler oldu arkadaşlarıma göre. Öyle olunca o da biraz üstümdeki yükü aldı. Daha keyifli bir üniversite dönemi geçirmiş olmamı sağladı. Bu şekilde açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Fakülteyi üçüncülükle bitirdiniz. Ortalamanızı nasıl korudunuz? Ders çalışmakla ilgili arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler olur?
Şimdi bu soru aslında bu sorunun cevabı gerçekten çok güllük gülistanlık değil benim için. Çünkü gerçekten özellikle Bilkent Üniversitesi gibi bir üniversitede iyi bir başarı elde edebilmek çok büyük emek, çalışma, çok çok ciddi zaman ayırmayı gerektiriyor. Yani dolayısıyla burada çok şunu diyemeyeceğim. Evet, tamamen acayip sosyalde olarak uykunuzdan bile bir saat bile kısmadan her şeyi başarabilirsiniz. Bu aslında çok da gerçekçi değil. Fakat tabii ki iyi bir planlamayla, iyi bir çalışma yöntemiyle ve çok çalışmaktansa akıllı çalışmak. Bunu hocalarımız çok söylerdi. Öyle bir yöntemle aslında başarılı olunabileceğini düşünüyorum. Benim bu konudaki sırrım bence en önemlisi, benim için en önemli gördüğüm şey derslere çok katılıyordum ben. Yani ben gerçekten benim için ders katılımı çok çok önemli bir şey olmadı. Çok ciddi bir sağlık problemi olmadığı sürece o benim birinci görevimdi bir öğrenci olarak. Ve bunu isteyerek yapıyordum. Derslerin %90'ına katılmışımdır. Belki daha çok yani katılmışımdır. Bu hem bilgimi geliştirmek açısından bana çok faydalı olmuştur tabii ki. Çünkü bence kağıt üzerinde okunan bir şeyle yılların tecrübesini taşıyan bir hocanızın size söylediği bir cümleyi akılda tutmak arasında çok fark var. Hala yani hukuk eğitimi aslında sadece işte sınavlara girerek sonunda diploma alarak yaptığınız bir şey olmamalı. O sınıfa giderek bir arkadaşla tanışıp onunla gerçekleştirdiğiniz bir sohbet, hocanızdan öğrendiğiniz bir cümle, hocanıza sorduğunuz bir soru karşısında aldığınız bir cevap bile sizin için çok önemli oluyor ileride meslek hayatınızda ve insani olarak da. Ben o yüzden derslere çok katılıyordum ve hatta fakültenin de not sağlayıcısıydım ben. Hatta hala bazen annemle adliyede karşılaşan sonraki mezunlarımız da ben hala işte Başak Hoca'nın notlarından çalışıyorum dediği oluyormuş. Annem de gurur duyuyormuş böyle bir şey duyduğunda. Derslere katılırdım, çok düzenli not tutardım. Sonra o notların üzerinden geçerdim. Ve dolayısıyla aslında sınavlara çalışırken 2-0 önde başlıyor gibi olurdum. Çünkü zaten hem dersleri dinlemişim, hem onların üzerinden bir kez geçmişim zaten sıcağı sıcağına. Hem de hocanın neyi soracağını, neye nasıl cevap vermemizi isteyeceğini ya da neyi sormayacağını çok iyi biliyor olarak çalışırdım. Yani neye odaklanmam gerektiğini bilirdim. Burada da şöyle bir yöntem izliyordum. O uzun notlarımı bir kez okuduktan sonra ikinci aşamada el yazısıyla onları renklendirerek ve şematik bir hale getirerek anahtar kelimeleri de yazarak böyle notlar oluşturuyordum. O ders notlarını daha sonra sanki karşımda biri varmış gibi duvar, cam ne varsa ona aynı bu şekilde el kol kullanarak anlatıyordum. Ve o şekilde öğreniyordum. Zaten anlatmayı çok sevdiğimi de o aşamada fark etmiştim. Sonra da ya sınav günü ya da sınavdan bir gün önce o sınava girecek diğer yakın arkadaşlarıma da ben anlatıyordum konuları. Notlarımı önüme koyuyordum. Onların anlamadığı bir kısım varsa da onlardan da hep güzel dönüşler alıyordum. Hem bunu yapmayı çok sevdiğimi gördüklerini söylüyorlardı, hem de sınavda çok faydalı olduğunu söylüyorlardı. Bazen hala şeyi düşünüyorum. Ben mezun olurken arkadaşlarım bana Hollanda'dayken gezebilmem için aralarında böyle bir para toplayıp bir uçak bileti almışlardı. Ve işte şey demişlerdi, sen bizi mezun ettin, hani bu da bizim sana hediyemiz. Ve ben onunla yani o kadar mutlu olmuştum ki yani hani hem notlarımı paylaşmak hem de bildiğimi paylaşmak benim için çok önemliydi yani. Aktarabiliyor olmak da önemliydi. Dolayısıyla benim sırrım, bir de şunu da çok gördüm, onu da söylemek istiyorum. Tabii ki her ortamda çok iyi insanlar olduğu gibi bazen hani bilgisini paylaşmak istemeyen insanlar da olabiliyordu. Bazen böyle derslere gidemediğim, kaçırdığımda, not istediğimde destek alamadığım oluyordu. Bu beni üzüyordu, yaralıyordu, ama sonra şunu fark ettim. Yani paylaşmak kesinlikle sizden bir şey götürmez. Bilginizi paylaşmak, işte bir derse gelmeyen arkadaşınıza hoca şunu sorarmış bak demek sizden hiçbir şey götürmez. Aksine yani sizi hem iyi bir hukukçunun yanında iyi bir insan da yapar ve aynı zamanda size mutlaka verdiğiniz emek, o iyiliğiniz ya bir şekilde dokunur tekrar o insanın iyiliğine. Ve bunu tabii ki karşılık için yapın anlamında söylemiyorum, ama bence bu çok önemliydi. Ben paylaşmaktan hiçbir zaman pişman olmadım. Yani belki de ben o notu hazırlarken çok daha uzun saatler harcıyordum ve sonra bir arkadaşım sadece okuyarak da benimle aynı notu alıyordu, ama bu beni üzmüyordu. Çünkü sonrasında ben bunun bence karşılığını hayatta başka alanlarda gördüm. Hani emeğim boşa gitmedi ya da onu paylaşmış olmaktan hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Dolayısıyla ya benim tavsiyem aslında herkesin kendi yöntemini bulup anlatmakla mı, görsellikle mi
dinleyerek mi öğreniyorlar, okuyarak mı öğreniyorlar? Bunu bulup onun üzerine gitmeleri ve çok çalışmaktansa verimli çalışmaları, akıllı bir şekilde yani onun hani hocalarımın dediği gibi o şekilde çalışmaları. Ee, Belki bir tavsiyem şu anki akademisyen Başak'ın o zamanki Başak'a tavsiyesi ders notlarından biraz kopup biraz kitap da okumak olabilirdi. Çünkü o da derste gördüğünüzden farklı bir bakış açısında bir yazarın kitabını görmek size katkı sağlayabilir. Siz de böylece kendi görüşünüzü oluşturabilirsiniz. O anlamda tabii ki çok dar bir zaman oluyor ama olabildiğince kitaplardan faydalanmak da bence önemli. Bunların yaparken de tabii ki üniversitenin sadece ders çalışmaktan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Benim unuttuğum dönemler oldu. Belki şu anda olsa ya pişman değilim çünkü bana dönüşleri çok güzel oldu. Ama hani 3,89'du benim ortalama. Ben 3,89 olmasaydı biraz daha düşük olsaydı da belki özellikle ilk 2-3 senemi birazcık daha işte kulüplere katılarak ya da bazı günler tamam bugün de derse gelmeyip sizinle Mayfest çim alanda oturayım diyerek geçirseydim de hayattan çok fazla şey kaybetmemiş olurdum diye düşünüyorum. Dolayısıyla üniversitenin gerçekten bir paket olduğunu da unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Sonrasında akademik kariyeri seçmenizdeki nedenler nelerdi ve çalışacağınız alana, hukuk alanına nasıl karar verdiniz? Hmm, Aslında o da şu şekilde. Böyle Bilkent'te işte okurken ve arkadaşlarıma bu konuları anlatırken sınavlara çalıştığım sırada şeyi fark ettim. Ya benim en iyi yaptığım şey galiba bir şeyi öğrenmek, sonra onu da insanlara aktarmak. Yani öğrencilik benim en iyi yaptığım meslek galiba olacak diye düşündüm. Yani tabii ki başka alanlarda çok tecrübem yoktu yaz stajları haricinde ama bunu fark ettikten sonra peki ben bunu devam ettirebileceğim meslek ne dediğimde ilk olarak akademisyenlik karşımıza çıktı. Ben avukatlığı da sevdim aslında. Staj yaptığım dönemde ya da daha sonra kısa süreli avukatlık yaptığım süreçte o da beni mutlu etti. Fakat asıl tutkumun daha çok bir şey araştırmak, öğrenmek ve onu daha sonra diğer insanlara aktarmak olduğunu ve o aktardığım şeyle ilgili bir geri dönüş aldığımda onun beni çok mutlu ettiğini fark ettim. Akademiye yönelmem bu şekilde oldu ama bunun yanında avukatlık mesleğinin bazı dezavantajlarıyla yüzleşmem de bunda etkili oldu. Tabii ki herkesin kendi tercihi hayatında kendi nasıl bir mesleki tercih yapmak istediği ona bağlı bir şey. Dinamikler çok farklı. Fakat ben özellikle çok fazla hukuk mezunu olması, Ankara'daki işte avukatlık ortamının yaşadığı bir takım sıkıntılarından biraz e, rahatsız olduğumu fark ettim. Fakat Mustafa Hoca'nın yanında staj yaparken o kısmı çok sevdiğimi gördüm. Mustafa Hoca'nın yanında yaptığım staj. Çünkü kendisi de yani profesör doktor ve bir akademisyen ve bana şunu söyledi. İlk Bilkent'te bu fırsat doğduğunda ben ona dedim ki ben burada çok mutluyum aslında ayrılmak istemiyorum ama akademi de hep benim aklımda dediğim noktada. Sen dedi burada benim yaptığım avukatlığı seviyorsun değil mi dedi. Mesela bana dedi gelen alanları kendim tercih edebiliyorum. Müvekkil portföyümü buna göre oluşturabiliyorum. Gerçekten ilgi duyduğum alanda o uzmanlıkla ilgili özgürce çalışabiliyorum ve diğer alanları seçmeme hakkım da var. Yani ya ben bu dosyalara bakmıyorum deme hakkım da var. Bana bunu sağlayan sence ne dedi? Bana bunu sağlayan benim akademik kimliğim aslında dedi. Zaten bizim çalıştığımız büroda çok akademik gibi bir büroydu yani. Ve bunu söylediği noktada dedi ki ben kendi kızım olsa ona derdim ki şu anda evet akademiyi tercih et. Bak ben burada çalışmanı hala isterim ama akademiyi tercih et o zaman dedi. Eğer böyle bir avukatlık yapmak istiyorsan ileride. O benim için çok aydınlatıcı oldu aslında ve evet dedim gerçekten istediğim alanda çalışabilmek, istediğim müvekkil portföyle çalışabilmek için bu yoldan geçmem gerekiyor. Yani ileride avukatlık yapacaksam da önce bu alanda bir uzman olmam gerekiyor diye düşündüm. Bu ikisi birleşince akademiyi tercih ettiğimi anladım. Ticaret hukukuna bakacak olursak o da lisans döneminden beridir zaten geliyor. Ticaret hukuk alanında ya ben dinlemeyi, çalışmayı çok sevdim. İlgi duyduğum için başarılı da oldum. Zühtü hocamdan alıyordum ticari işletme hukukunu. Ondan artıyla geçmiştim. Ve şunu hatırlıyorum. Bilkentimizin ünlü final döneminin mutlaka tam yılbaşından sonra olması sürecinde 2015-2016'ya bağlayan yıldı sanırım. Ben 31 Aralık günü oturmuş ticari işletme çalışıyordum ve bundan mutsuz değildim ilginç bir şekilde. 2 Ocak'ta da sınavımız vardı. Dedim ki ben bu alandan gerçekten çok keyif alıyorum. Sonrasında yüksek lisansımı da o yüzden bu alanda yaptım zaten.
O dönem bana Zühtü Hoca demişti ki git gel bir bakalım. Eğer imkan olursa burada asistanlık yapmanı isterim. Ben de döndükten sonra böyle bir imkan doğunca o yüzden ticaret hukukuna başvurdum ve şunu da söyleyebilirim. Aslında bu yola işte hak savunuculuğu, işte adaleti sağlama işlevi diye girdiğimi söylüyorum ama ticaret hukuku genelde şey olarak görülür ya. Daha beyaz yaka, işte daha işte toplumdaki sorunlar, çevresel problemlerin en büyük kaynağı büyük şirketler olarak görülür. Dolayısıyla ticaret hukukuna böyle birazcık daha şeytan gözüyle de bakıldığı olur. Fakat bence bunu değiştirmenin yolu da o hukuk alanının içinden geçiyor. Zaten doktora tez konum da benim anonim şirketlerin faaliyetlerinin çevreye ve topluma verdiği zararlardan dolayı yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin. Ben bunun hani ticaret hukukunda da bu ideal amaçlar bırakılmadan gözetilebileceğini düşünüyorum. O yüzden ticaret hukukuna öyle çok kötü gözle de bakmıyorum. Yani zaten hani diğer disiplinlerden de kopmamaya çalışıyorum. İnsan hakları alanından da başka alanlardan da. Dolayısıyla ticaret hukukuna böyle bir şeyim var yani bağlılığım var diyebilirim. Teşekkürler. Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku üzerine yüksek lisans yaptığınızı görüyorum. E, Test sürecinizden, buradaki faaliyetlerinizden hem de Garanti Bankası Uluslararası Bursu'ndan bahsedebilir misiniz? Bu süreçte yine onun da etkili olduğunu görüyorum. Peki. Şöyle aslında. Ben zaten ticaret hukuku alanında yüksek lisans programlarına bakmaya başlamıştım. O dönemlerde çok sevdiğim için. Aklımda da ilk olarak Hollanda ve İngiltere vardı. Daha sonra tek bir ülkeye indirgeyeyim onu ve ona odaklanayım istedim. Çünkü öbür türlü gerçekten imkanlar, seçenekler çok çok fazla ve içinde kaybolabiliyorsunuz. O dönemde Hollanda'da Leiden Üniversitesi zaten çok ilk 30'daydı. Hala da öyle sanıyorum dünyada. Çok başarılıydı ve güzel de bir burs programı olduğunu o dönem Elif Cemre hocamız vardı, asistandı kendisi bana söylemişti. Bu Garanti Bankası bursu, Garanti Bankası Uluslararası bursu aslında o dönem sadece finans ve bankacılık gibi derslerde olduğu için o bölümdeki Türk öğrencilere verilen bir burstu. Bunu daha sonradan ben öğrendim o bursu aldıktan sonra. Yıllar önce Garanti Bankası'nın üst düzey yöneticilerinden birinin kızı Leiden Üniversitesi'nde bu programı okumuş. Bundan sonra Garanti Bankası da hem bir minnet göstergesi hani o üst düzey yöneticinin hem de bir sosyal sorumluluk olarak Türk öğrencilerin Hollanda gibi eğitimi pazarlayan diyebiliriz aslında. Çok iyi olsa da üniversiteler yüksek okul ücretleri olan bir ülkede Türk öğrencilerin okuyabilmesini sağlamak için böyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak burs verdiğini öğrendim sonradan. Bu bursa başvurmak ortalamayla bir motivasyon mektubuyla, referans mektuplarıyla söz konusu oluyordu. Başka bir şartı yoktu. Maalesef ben okuduktan bir iki yıl sonra biraz daha verilip kaldırılmış galiba bu burs. Ancak tabii ki bu tek burs imkanı değildi. Ben o dönem birçok üniversiteye başvurdum. Birçok üniversitenin kendi üstün başarı burslarına başvurdum. Bazılarından kabul de almıştım ama Leiden Üniversitesi'ni tercih etmiştim. En başarılı olan üniversite olduğunu düşündüğüm için ve programı da çok beğenmiştim. Study in Holland diye bir web sitesi vardı. Birçok ülkenin böyle bir web sitesi var zaten. Orada kendinize uygun filtreleri seçip örneğin kaç yaş aralığındasınız, hangi millettensiniz, hangi alanda çalışmak istiyorsunuz gibi seçenekleri seçip kendinize uygun burs seçeneklerini görebiliyorsunuz. Orada çok çok fazla seçenek vardı. Benim için en uygunu bu Garanti Bankası olmuştu. E, O şekilde gittim aslında. Umut ediyorum belki gelecekte bir daha böyle bir burs vermeye devam ederler. Belki hala başka bir okulda başka bir programa da veriyorlardır. Açıkçası şu anda tam olarak bilgim yok ama çok fazla seçenek var onu söyleyebilirim. Hele ki şu anda günümüzde eğitimin, yurt dışı eğitimin bir Türk öğrenci için çok pahalı olduğu bir süreçte olduğumuz için bence önemli bu imkanlara bakabilmek. Test sürecimi şu şekilde söyleyebilirim. Aslında orada uzunca bir ödev yazıyorsunuz gibi, uzunca bir makale. Türk hukukundaki durumdan, Türk akademisindeki durumdan farklı orada yüksek lisans tezleri. 50 sayfa gibi bir sınırımız vardı. 10 bin kelimeye mi denk geliyordu tam emin olamıyorum şu anda ama 50 sayfalık bir sınırımız vardı. Dolayısıyla orada aslında ben uzunca bir makale yazmış gibi oldum tez yazarken.
Bunun güzel yanları da olmakla birlikte sonradan burada doktora tezi yazarken çok zorlandım. Çünkü ben tez yazmayı bilmiyordum. Bunu öğrenmek için ayrı bir çaba sarf etmem gerekti. Çünkü yüksek lisans aslında o tez süreci doktora tezini yazmaya bir hazırlık, bir öğrenme süreci. Orada sizden böyle çok çok dünyaları kurtarmanız, yeni bir görüş yaratmanız beklenmiyor yüksek lisansta. Daha çok sizi doktoraya hazırlıyor. Ben o hazırlık sürecini birazcık yaşayamamış oldum. Tabii ki pişman değilim. İyi ki Hollanda'da yapmışım. Çok farklı bir bakış açısıyla eğitim aldım. Çok farklı kültürlerden insan tanıdım. Ama orada tez konum fikri mülkiyeti ve Avrupa Birliği hukuku üzerineydi. Marka haklarının tükenmesinin Türk hukuku ve Avrupa Birliği hukuku çerçevesinde karşılaştırılması üzerineydi. Fikri mülkiyet hukuku da benim için çok güzel bir alan fakat sonradan ticaret hukukunun diğer alanlarına yöneldim. Yani ben açıkçası yüksek lisansın yurt dışında yapılmasını tavsiye ederim. O dönem çok arada kalmıştım dördüncü sınıftayken. Çünkü gitmeseydim belki doğrudan buradaki akademik kariyerime başlayacaktım. Belki daha uzun bir yüksek lisans sürecinde daha fazla akademik yayın yapabilecektim. Ee, Burada belki daha fazla pratik çalışmalara girebilecektim. Fakat o da bana çok ayrı özellikler kattı. O zamanlar Gülüm Hoca'yı çok iyi hatırlıyorum. Onun yanına gitmiştim. Hocam önce staj mı yapmalıyım ya da önce burada mı yüksek lisans yapmalıyım, yurt dışına mı gitmeliyim? O bana şey demişti. Herkes için bu karar farklı ama ben şunu çok net görüyorum demişti. Birçok insan ileride yüksek lisansa gideceğim hayaliyle mezun oluyor. Önce bir işe gireyim. Önce birazcık avukatlık yapayım diyor. Sonra o girdikleri bürolarda kabul alıyorlar. Çok başarılı öğrenciler hepsi. Kabul alıyorlar. Orada memnun oluyorlar ve daha sonra hayat başlıyor. Aile kuruyorlar ve daha sonra o bir hayal olarak kalıyor. Hiç gidemiyorlar. Bence sen şu an fırsatın varken bir an önce git demişti. O benim için çok güzel bir tavsiye oldu açıkçası. Çünkü sonra Covid başladı, başka hayat koşturmacaları araya girdi. İyi ki zamanında gitmişim diyorum açıkçası. Ama buradan yurt dışında avukatlık yapmak isteyenlere tavsiyem şu olur. Mutlaka öncelikle burada avukatlık ruhsatlarını alsınlar. Çünkü yurt dışında üniversiteler, pardon, iş yerleri sizin orada avukatlık yapamayacak olsanız bile en azından kendi ülkenizde ruhsatlı bir avukat olmanızı istiyor. Yani avukatlık sıfatınızın olmasını bekliyorlar. Dolayısıyla eğer akademiye yönelmeyeceklerse, yurt dışında yüksek lisans yapıp sonra orada bir staj, iş imkanı bulup oraya yerleşmek istiyorum gibi düşünceleri varsa, benim bunu yapabilen arkadaşlarımın hepsi önce Türkiye'de stajlarını bitirip gelmiş insanlardı. Dolayısıyla benim için kendi tercihim uygundu. Çünkü ben akademiden devam etmek istiyordum. Türkiye'ye dönmek istiyordum. Ee, Ama orada kalmak isteyenler bence öncelikle avukatlıklarını alıp ondan sonra gitmeli diye bir tavsiyem olabilir yani açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Bilkent'te özel hukuk doktoranızı tamamladınız. Doktora sürecinin yüksek lisans sürecinden farkları neler? Bir şirketler hukukunda sürdürülebilirlik kavramı ve az önce bahsettiğimiz bu anonim şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin bu alandaki sorumluluğu hakkında tezinizi doktora sürecinde yazdınız. Hem tezinizden hem özel hukuk doktorasından hem de yüksek lisansla farklarından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi aslında burada hem yüksek lisans doktora farkı hem de yurt dışı ve Türkiye farkını ele alabiliriz. İlk olarak biraz önce söylediğim gibi tez süreci tamamen farklı. Yurt dışında 2 yıllık programlar olmakla birlikte genelde 1 yıllık programlar duydum ben. Hukuk alanında özellikle. Öyle bir süre farkı da var. Burada biliyorsunuz normali 2 yıl ya da 3 yıla kadar da uzatılabiliyor yüksek lisans. Tez çalışması anlamında yani eğer amaç Türk hukukuyla bağlı Türkiye'de bir akademisyen olup olabildiğince fazla o asistanlık sürecini tecrübe etmek, akademik yayın yapmaksa Türkiye'de yapılacak bir yüksek lisans bu amaçlar için daha uygun olabilir. Çünkü dediğim gibi en azından doktoraya başlamadan önce, çünkü doktora çok daha zorlu bir süreç, çok daha uzun bir süreç. Sizden beklentilerin çok daha yüksek olduğu bir süreç. Bunu öğrenebilmek açısından Türkiye'de yapılacak olan bir yüksek lisans daha faydalı olabilir. Fakat günümüzde birçok üniversite, birçok iş yeri de yurt dışı tecrübesine de önem verdiği için tezin daha kısa olduğundan bağımsız ya da o sırada bir asistanlık tecrübeniz olup olmamasından bağımsız yurt dışını da tercih edilebileceğini düşünüyorum. Yüksek lisansa doktora farkı da şu şekilde. Doktora gerçekten çok daha uzun bir bağlılık, sabır gerektiriyor. Dediğim gibi sizden beklentiler de doktora da daha fazla artıyor. Doktorayı da yurt dışı ve yurt içi olarak
tartışacak olursak Türkiye'deki doktora programlarında daha çok Amerika'daki sistem uygulanıyor diye söylenir. Çünkü 3 döneme ayrılıyor. Ve ilk olarak ders dönemi, sonradan yeterlilik sınavı dönemi ve sonradan tez dönemi. Dolayısıyla üçünde de çok farklı bir takım beceriler geliştirmeniz ve farklı emekler vermeniz gerekiyor. Özellikle yeterlilik süreci psikolojik olarak çok zorlayıcı olabiliyor. Çok uzun bir süre, çok geniş bir alanı çalışmanız gerekiyor. Sadece kendi alanınız değil, aynı zamanda yan dallara da. Ve burada öz disiplininizin çok kuvvetli olması gerekiyor. Çünkü kimse size otur çalış demiyor. Çünkü işe gider gibi kimse sizi 9'da o kitabın başına oturmuş olmanızı beklemiyor. Öz disiplin burada çok önemli. Hani özellikle Covid sürecinde ben bu süreci yaşamış biri olarak çok zor sağladım öz disiplinimi. Çünkü evdeyim ve hani her şey yapabilirken o masaya mutlaka tek başıma oturup kendi kendime çalışmam gerekiyor. Bu alanı tabii ki birlikte arkadaşlarınızla çalışarak burayı kolaylaştırabilirsiniz ama bu imkanınız da olmayınca mesela Covid dönemi gibi bir dönemde zorlu bir süreç oluyor. Ama ben ilk kez o zaman alanıma gerçekten hakim olduğumu hissettim. Yani olabildiğince, elimden geldiğince. İlk kez gerçekten bir pratik çalışmada kendimi daha özgüvenli hissettiğimi fark ettim. Daha alanıma hakim olduğumu fark ettim. Ve hayatımın başka hiçbir döneminde oturup biner sayfalık o kitapları cümle cümle okumayacaktım belki. O yüzden faydalı bir süreçti. Test süreci de yine tabii ki çok daha uzun ve zorlu bir süreç. Çünkü yüksek lisansta aslında sizden beklenen biraz önce dediğim gibi yeni bir görüş yaratmak, yeni bir işte doktrin kurmak değil aslında. Sizden o alanda yazılmış kaynakları bir araya getirip derli toplu bir çalışma, bir derleme sunmanız belki bekleniyor. Bu konunun dünyada hiç ele alınmamış bir konu olması gibi bir beklenti de yok. Oysa doktora tezinde sizden beklentiler bu anlamda biraz daha yüksek. Hem kendi görüşünüzü ortaya koymanız çok daha önem kazanıyor. Hem de daha önce çok detaylarıyla ele alınmamış ya da alındıysa bile sizin tamamen farklı bir şekilde sunacağınız bir çalışma yapmanız bekleniyor. Ve daha uzun, sadece o konudaki şeyleri bir araya getirmek değil, kendinizden de bir şey kattığınız bir çalışma olması gerekiyor doktora tezinin. O açıdan doktora yapacak olanların bu anlamda bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Ben hatta doktor olduktan sonra bana her işte tebrik ederim işte çok güzel darısı başımıza diyen hani darısı gerçekten isteyenin başına dedim yani. Herkes doktora yapmak zorunda değil ya da bu herkese uygun olmak zorunda değil. Benim de çok zorlandığım zamanlar oldu kendi kendime işte öz disiplinimi sağlamak bakımından. Ama çok doyurucu bir süreç, onu söyleyebilirim. Gerçekten sonunda evet değdi diyebildiğiniz bir süreç. O şekilde aradaki farkları açıklamış olabilirim. Almanya'da Freiburg Üniversitesi İşletme, Çalışma ve Sosyal Hukuk Enstitüsü'nde doktor araştırmacısı olarak faaliyetlerde bulunduğunuzu görüyorum. Biraz oradaki faaliyetlerinizden ve bu deneyimden de bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Aslında tam oraya geçmeden ben belki ilgisini çekecek olanlar için TÜBİTAK burs imkanından bahsetmek isterim. Evet. Bu benim yani şöyle akademiyi çok seviyor olduğum yanlardan biriydi aslında. Çünkü şöyle hissettim. Başka belki de hiçbir meslekte bana sen git Almanya'da bir yıl yaşa. Oradaki akademik havayı veya oradaki kültürel havayı kokla, oranın tecrübe et. Evet, yeni insanlarla tanış. Keyifli bir zaman geçir, aynı zamanda kendini geliştir. Araştırmalar yap. Oradaki akademisyenlerle tanış. Ve bizim senden tek beklentimiz bu ve biz seni destekleyeceğiz demeyecektir. Yani belki başka bir meslekte bu kadar böyle bir imkan yoktur. O açıdan TÜBİTAK'ın verdiği bursları çok kıymetli buluyorum. Gerçekten orada çok fazla Türk akademisyenle de tanışma imkanım oldu. Her biri bu imkanı değerlendirerek gelmiş. Ve böylelikle hem biz Türkiye'yi orada tanıtmış, Türk akademisini, Türk bakış açısını, Türk hukukunu orada tanıtmış oluyoruz. Hem de kendimizi geliştirmiş oluyoruz. Ben TÜBİTAK'ın BİDEP programının 2214A isimli yurt dışı doktorası arası araştırma bursuyla gittim. Ve öncelikle bunun için oradaki bir üniversitede yanında çalışabileceğiniz bir hoca bulmanız gerekiyor. O size bir davet mektubu gönderdikten sonra bir başvuru gerçekleştiriyorsunuz. Böylece TÜBİTAK'tan aldığınız bursla bir yıllık bir süre kadar orada sadece kendinize ait çalışmalar gerçekleştirebiliyorsunuz ve sizden doktoradan mezun olmanız dışında başka hiçbir beklenti
geri dönüş yok. Yani herhangi başka bir şeye söz vermeniz, Türkiye'de işte 2 katı kadar yaşayacağım gibi bir söz vermeniz de gerekmiyor şu anki şartlarda. Dolayısıyla çok avantajlıydı. Ben bu şekilde gittim Freiburg Üniversitesi'ne. Orada misafir doktora araştırmacısıydım, misafir öğrenciydim. Ya öğrenci sıfatım da vardı. Onun verdiği avantajlardan da yararlanabiliyordum. O açıdan çok keyifliydi. Üniversiteye giderken üniversiteden Almanca dersler de alabiliyordum. Goethe Enstitüsü'ne de gittim aynı zamanda Almanca dersler almak için. Zaten ticaret hukukuyla çok ilgili olduğu için hep Almanca eğitim alıyordum ama oraya gidene kadar henüz bir akademik eserleri okuyabilme, atıf yapabilme güvenini kendimde hissetmiyordum. Orada bunu kazanmış oldum. Hem de oradaki beni davet eden hocanın derslerine gittim. Olabildiğince anlayabildiğim kadarıyla takip etmeye çalıştım. Kütüphaneyi kullandım. Kütüphanenin imkanlarından yararlandım. Doktora tezimin %80'ini Almanya'da yazdım diyebilirim. Tabii ki bunun şöyle bir avantajı da oluyor. Aynı zamanda çalışmaya devam etmediğiniz için o süreç içerisinde daha fazla zamanınız oluyor. E, Özellikle akademisyenseniz yani dışarıdan doktora yapan mesela bir avukatsanız tabii ki beklentiler biraz daha az olabiliyor. Çünkü neden yani sizden de sanki üniversitede çalışıyormuş gibi o kadar yüksek beklentiler olsun zaten. E, Dolayısıyla o süreç benim tezimi yazabilmem için çok faydalı oldu. Şimdi de postdoc için Almanya'da tekrar bir takım başvurular yapmıştım. Şimdi de Max Planck Üniversitesi'nden bir doktora sonrası araştırma için burs aldım. Ona gideceğim inşallah doktora sonrası araştırmalar yapmak için. Almanya'daki çalışmalarıma devam etmiş olacağım böylelikle. Çok teşekkür ederiz. Şu anda Bilkent'te yarı zamanlı dersler veriyorsunuz. Hem bu ders vermeye başlamak akademisyenliğin bu yönüyle ilgili hem de bundan sonrasında gelecek için planlarınızla ilgili neler söylersiniz? Şöyle, öncelikle akademiden kopmak istemediğime çok eminim. Yani ben şu anda çünkü bir yol ayrımındayım. Doktoramı bitirdim ve bundan sonra aslında farklı farklı alanlara yönelebilirim. Avukatlığa dönebilirim, akademisyenlikten devam edebilirim ya da işte postdoc imkanlarını yurt dışında değerlendirebilirim. Biraz yol ayrımındayım. Ve şu an için acele etmiyorum buna karar vermek için. Şu anda Bilkent'te ders veriyor olmak bana dediğim gibi çok keyif veriyor ve buradan bu şekilde devam etmeyi çok istiyorum. Her zaman öğrencilerle iletişimde kalmak istiyorum. Bir dersin içerisinde olmak istiyorum. Öğrendiğim şeyleri aktarabilmeye çalışmayı çok istiyorum. Devam etmek istiyorum. Fakat Ankara'da yaşamak istediğim için Ankara dışındaki üniversitelere açıkçası çok bakmıyorum. Ankara içindeki üniversitelerle görüşeceğim inşallah ilerideki süreçte. Fakat şu anda hem Bilkent'te gerçekleştirdiğim bu yarı zamanlı ders hem de aynı zamanda şirketlere bazen sürdürülebilirlik konusunda ya da bazen işte yabancı bir takım müvekkilleri olduğu zaman sözleşmelerine ilişkin vesaire danışmanlık verdiğim bir sürecin içerisindeyim. Yani farklı farklı yönlere doğru bir yönelmem var, bakıyorum her birine. İleride de açıkçası bu çok yönlü yanı bırakmak istemiyorum. Yani hem akademide olmak istiyorum ama aynı zamanda pratikte de yer almak istiyorum. Danışmanlık olabilir, avukatlık faaliyetleri olabilir. Bunun içinde olmayı mutlaka istiyorum. Yani başta söylediğim gibi o istediğim avukatlığı yapabilmek için de aynı zamanda akademisyenliğe devam etmek istiyorum. Aynı zamanda çok sevdiğim için de. Dediğim gibi bir Almanya'ya tekrar postdoc araştırmasına gideceğim. Onun da bana farklı kapılar açabileceğini düşünüyorum. Hayatta ne istediğimle ilgili. Ve her zaman da yurt dışıyla bağlantım kopmasını istiyorum. Yani mutlaka hani bir gideyim arada bir senenin belli aylarını orada araştırma yaparak geçireyim. Belki imkan olur da doğarsa orada Türk hukuku ile ilgili Almanya'da ders veren hocalar da var. İşte o tarz bir derse girebilmek olabilir. Ya da misafir yine araştırmacı olarak gittiğim süreçler olabilir. Yani aslında hep bir ayağım orada olsun istiyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten farklı kültürleri görmek benim hayat amacım gibi bir şey yani. Onu dolaşmayı da, gezmeyi de, yeni insanlarla tanışmayı da çok seviyorum. Mesleğimin de bana bu imkanı veriyor olması benim için çok özel dolayısıyla. Göreceğiz yani. Önümüz açık. Henüz 23 yaşımda aslında dediğim gibi keşke olsaymış sizin bu röportajlarınızı izleyip karar verebilirmişim dediğim şeyi şimdi tekrar yaşıyorum dolayısıyla. Yani hala önümde farklı seçenekler var. Her birini görüp değerlendirip hangisini en çok seversem oradan devam etmeyi düşünüyorum o şekilde. Son olarak
Bugün konuştuklarımızın her biri ayrı ayrı çok zor başarılabilecek şeyler. Sizce siz tüm bunları nasıl başardınız? Ve böyle büyük hayalleri olan arkadaşlarımıza, sizin yolunuzdan gitmek isteyecek arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler olur? Şimdi şöyle, kendi tecrübemden söylemem gerekirse, bence en önemli şey kendi hayallerinizi başkalarının hayalleriyle sakın karıştırmayın, kıyaslamayın. Çünkü ben Bilkent'te hukuk okurken lisans döneminde arkadaşlarımın yazları 4-5 staj yaptığını, işte bazen işte böyle haftanın yarısını İstanbul'da staj mülakatlarına giderek geçirdiklerini görüyordum. Ve o dönem benim de yapmam gereken ne olduğunu düşündüm. Çünkü şimdi Bilkent Üniversitesi gibi çok başarılı öğrencilerin olduğu ve rekabetçi bir ortamında olduğu böyle bir üniversitede insan ister istemez başkalarının hayallerini kendininkiyle karıştırabiliyor. Yani o dönem ben de sanmıştım ki benim de başarılıyım diyebilmek için yapmam gereken İstanbul'da büyük bürolarda staj yapmak. Ben mülakata girmiyorsam yanlış yapıyorumdur ve başarısızımdır düşüncesine kapılmıştım. Kesinlikle böyle olmaması gerekiyor. Herkesin yolu farklı. Herkesin hayatta nasıl mutlu olacağı farklı. Ve siz hani diğer arkadaşlarınız İstanbul'daki iyi bürolarda, büyük bürolarda staj yapıyor diye onlarda staj yapmak zorunda değilsiniz. Hayaliniz bu olmak zorunda değil. Ya da hayaliniz buysa da siz sürüyü takip ediyorsunuz demek de değil. Hayaliniz bu da olabilir ve bu yolu seçmek de çok doğru olabilir sizin için. Dolayısıyla bence en önemli şey kendi ne istediğinize karar vermeniz ve kendinizi diğer insanların başarılarıyla kıyaslayıp onu yapmadıysam başarısızımdır dememeniz. Çünkü siz hukuk fakültesinden mezun olabilirsiniz. Çok yüksek ortalamayla, çok iyi bürolarda staj yaparak ama daha sonra sizi mutlu eden şeyin bir pastane açıp pasta yapmak olduğuna karar verebilirsiniz ve sizi bu mutlu eder. Hayatta tabii ki herkesin zamanı farklı ilerler. Herkesin başarı tanımı farklıdır. Herkesin nasıl mutlu olacağı da dediğim gibi farklıdır. Emekler hiçbir zaman boşa gitmez. Yani o süreçte yaptığımız her şey tabii ki bizim için bir olumlu bir şey olarak ileride döner. Hayatımızın bir alanında işimize yarar. Bize yeni bir şey öğretir, yeni bir kapı açar. En önemli olan bizim hangisini istediğimiz ve hangisiyle mutlu olabileceğimize karar vermemiz bence. Bunu da belki Erdal Hoca'nın çok sevdiğim bir tavsiyesiyle kapatabilirim. Kendi kapanış dersinde ve son dersi, jübile dersinde bunu söylemişti. Hayatta önce mutlu olun, sonra sağlıklı olun, sonra başarılı olun. Bu sırayla demişti. Mutluluk hepsinin üstünde demişti. Dolayısıyla başarılı olmakla mutlu olmayı bence ya da toplumun başarıyı nasıl tanımladığıyla hani mutlu olmayı karıştırmamak gerekiyor. Öncelikle mutlu olmak en önemlisi. O da kendi yolunuzdan geçiyor diye düşünüyorum. Çok Çok teşekkür teşekkür ederim. Çok teşekkür Ben de ederiz çok Işık teşekkür Hocam. ederim. Çok güzel bir röportaj oldu. Umarım genç arkadaşlarımıza ilham olmuşuzdur. Herkese görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkür ederim.